Mercedes C Cabrio ile birlikteyiz. Biliyorsunuz bu aracın 4 kapılı sedan versiyonunu test etmiştim. Çok yakın bir zamandaysa son derece yakışıklı olan kupe versiyonunu test edip sizlerle paylaştım. Ama şimdi heyecan verici bu görmüş olduğunuz C63 Cabrio'yu Trieste'de hep birlikte test edeceğiz. Bakalım bu canavar göründüğü kadar sportif sürüş özelliklerine sahip mi? Gelin hep beraber inceleyelim. Tasarımla ilgili çok fazla şey anlatmayacağım size ama fark etmeniz, bilmeniz gereken detaylar var bu araçla ilgili. Bir kere panjurunun bile diğer C serilerinden farklı olduğunu görüyorsunuz çünkü bu bir AMG. Ayrıca tamponun altında karbon fiber parçalar var ve bu sadece burada değil, aracın birçok yerinde bunları görmeye devam edeceğiz. Fakat asıl insanı heyecanlandıran şey kesinlikle bu çıkık çamurluklar. Yani burada neredeyse 6 santim daha geniş olan ön çamurluklar otomobilin daha geniş bir iz mesafesine sahip olduğunu da gösteriyor. Jantlardan bahsedecek olursam bu çift renkli, ortası siyah, dış tarafı parlak olan jantlar 19 inç ebatında. Tabi jantlardan daha dikkat çekici olan içindeki karbon seramik frenler. Yani bu aracın ne kadar güçlü olduğunu, ne kadar hızlı olduğunu ve nasıl bir durma performansı sergilemesi gerektiğini siz tahmin etmeye başlayın. Ben birazdan yola çıktığımda onları da size anlatacağım. C63 S Coupe'nin zaten V8 motorlu bir biturbo olduğunu burada kopya olarak size veriyor. Ama detaylarını ben paylaşacağım. Gelin aracın yanına şöyle biraz bakalım. Önde olduğu gibi karbon fiber parçalar burada da kendini belli ediyor. Aynaların üstünde ve alttaki marşpiyerlerde karbon fiber aksesuarlar kullanılmış. Arka çamurluklar önler kadar geniş gibi gözükmüyor ama bunların da standart bir C Cabrio'dan çok daha geniş olduğunu söyleyebilirim. İşte burada bizi asıl ilgilendiren bu aracın Cabrio olması ve tente tavanlı olduğunu söyleyeyim. Şu anda üstü açık ve son derece estetik bir şekilde görüyorsunuz ama tente kapandığı zaman da C63 AMG S Cabrio gerçekten son derece sportif, son derece dinamik ve son derece güçlü gözüküyor. Arkaya bakalım. Otomobilin arkası için söyleyecek zaten çok fazla söz yok. Siz bakın şuradaki 4 tane egzozu bir görün. Onun etrafındaki karbon fiber parçalarla süslenmiş difüzöre bir bakın. Bagaj kapağının üstündeki yine karbon fiber spoiler'e şöyle bir göz atın ve gerçekten otomobilin arkadan ne kadar iddialı olduğuna siz karar verin. Ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bu aracın arkasında gidip selektör yapamayacağınızı şimdiden söyleyebilirim. Artık lafı daha fazla uzatmak istemiyorum çünkü burada Trieste'deyiz. Güzel bir hava var gibi gözüküyor fakat sabahtan beri yağmur yağıyor. Umarım biz aracı sürerken yağmur yağmaz ve üstü açık bir şekilde aracın sesini size duyurur, dinamiklerini de gösteririm. Hadi başlayalım. Ses nasıl? Duyabiliyor musunuz şu anda sesi? Valla ikimiz de yola çıkmak için heyecanlıyız. Daha fazla vakit kaybetmeyelim ve sürüşe başlayalım. Eğlence başlıyor. AMG C63 S Cabrio'nun direksiyonu başındayım. Yani şu anda bu araçla ilgili tasarımı şöyle, arka koltukları böyle, bagajı öyle, süspansiyon konforu böyle diye bir şeyler anlatacağımı beklemek bence hata olur. Yani bu aracı aslında anlatmak değil, sadece sesini dinlemek, gazına basmak, virajlara girmek, yola ne kadar iyi tutunduğunu görmek ve göstermek lazım. Tabii bu kullandığım güzergahta buna ne kadar fırsatım olacak bilmiyorum ama size bu aracın dinamiklerini yaşatarak anlatmaya çalışacağım.
Sadece şu egzozu dinleyin, sadece. Aracın dışının ne kadar dikkat çekici olduğu konusunda herhalde hemfikiriz. Çünkü bu bir AMG ve geniş çamurlukları, daha geniş iz mesafesi, üstündeki aksesuarlarıyla bir kere çok güçlü bir alet olduğunu net bir şekilde gösteriyor. İç mekanda da tabii benzer detaylar var bunun gibi. Dışta bahsettiğim karbon fiber kullanımı burada görmüş olduğunuz gibi orta konsolun ortasında da çok şık ve sportif bir şekilde kullanılıyor. Ayrıca eleği oturan bu 3 kollu deri direksiyon simidi sizi sanki bir yarış otomobilindeymişsiniz gibi karşılıyor. Çünkü ortasında bu görmüş olduğunuz direksiyonun düz olduğunu gösteren parça var. Ayrıca direksiyon elinizden kaymasın diye bu tuttuğunuz bölümler güderiyle kaplanmış, alkantarayla kaplanmış. Bu anlamda zaten aracın koltuğuna oturur oturmaz motoru çalıştırmadan bile çok sportif, çok güçlü bir şeyle karşılaşacağınızı biliyorsunuz. Kontağı çevirdiğinizde bile gürleyen bu V8 silindirli çift turbo beslemeli 4 litrelik benzinli motor tam 510 beygir güç ve 700 Nm gibi inanılmaz bir tork değerine sahip. Her ne kadar bu C Cabrio ürün gamının tamamında 9 kademeli otomatik şanzıman kullanılıyor olsa da sonuçta bu bir AMG ve bunun kaputunun altında motor 7 ileri çift kavramalı bir otomatik şanzımanla birlikte kullanılıyor. Performans konusuna geçmeden önce sizlerden olumsuz eleştiri almamak için yine bu araçla ilgili biraz daha detay vermek istiyorum. Burada ön koltuklar sportif bir şekilde tasarlanmış ve sürücüyü gayet iyi şekilde sarıyor. Arka koltuklar zorda kalırsanız oturacağınız bir yaşam alanı sunuyor ama bu aracın en keyifli olan yeri kesinlikle öndeki iki koltuğu. Bagaj hacminden de bahsedecek olursam tavan kapalıyken 360 litrelik bir hacim sunuyor size. Ama tavanı açtığınız zaman tente bagaj kısmına gizlendiği için bu hacim düşüyor ve 285 litreye kadar geriliyor. Yine de tente açıkken bile 2 tane kabin bagajını ve sırt çantasını arkaya rahat bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Hikaye kısmı bu kadar yeter diyorsanız artık AMG'nin sürüşüyle ilgili size biraz detay vermem lazım. Şimdi normal şartlarda bu aracı konfor modunda kullandığınız zaman gayet konforlu, sessiz, uysal bir kedi diyebileceğimiz tatta ilerliyorsunuz. Ama aracın kişilik değiştirebileceği, bir canavara dönüşebileceği anlarda kesinlikle yok değil. Bunları hemen elinizin altındaki kumanda elemanlarından seçebiliyorsunuz. Yani Comfort'u bir dokunuşla Sport'a veya Sport Plus'a veya yarış moduna alabiliyorsunuz. Bu anda zaten araç yerinden fırlamaya hazır, bir ok gibi kurulmuş bir şekilde bekliyor. Ve sizin tek yapmanız gereken şu anda benim yapacağım gibi gaza basmak ve bu inanılmaz V8'in sesini dinlemek. Egzozu duyuyor musunuz? Tabii sonuçta bir kabrio kullandığınız için motor sesini acayip bir şekilde duyuyorsunuz. Şimdi şu egzoz sesini bir dinler misiniz? Şöyle bakın. Adeta bir senfoni yaşatıyor size. Yani arkada pata puta çata çuta inanılmaz sesler duyuluyor. Tabii motorun o kadar canlı, o kadar esnek bir yapısı var ki hangi viteste olursanız olun bir kere soluksuzca ilerliyor. Ama eğer doğru vites seçerseniz demin de söylediğim gibi araç ok gibi yerinden fırlıyor ve soluksuzca ilerlemeyi başarıyor. Tabii motor bu kadar güçlü olunca otomobilin tutunması, yönlendirilmesi gerekiyor. Bu araçta Airmatic diye adlandırılan havalı süspansiyon sistemi kullanılıyor. Şu anda tabii süspansiyonun sertliğini de buradan istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Onun da 2 tane kademesi bulunuyor. Benim seçmiş olduğum yarış modunu seçtiğiniz zaman en sert süspansiyon ayarlarıyla gidebiliyorsunuz. Ama bunu isterseniz yumuşatmanız da mümkün. AMG'lerin direksiyonu ise yönlendirme konusunda çok başarılılar. Mesela bu tip bir viraja geldiğinizde bile bakın. Egzozu duyuyor musunuz?
Ben aracı İtalya'nın Trieste şehri ile Slovenya sınırı arasındaki bölgede kullandım ve gerçekten burada hem otoyol şartlarında hem şu an olduğu gibi bol virajlı dağ yollarında kullandım. Gerçekten bu aracın dinamiklerinin etkileyici olduğunu söyleyebilirim. Keyif kısmına biraz ara verip C-Cabrio'nun kullanışlılık özelliklerinden de bahsetmem lazım. Şu anda aracı üstü açık bir şekilde kullanıyorum ama üstünü kapatmak isterseniz 20 saniye içerisinde ve saatte 50 km hıza kadar bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Hem açabiliyorsunuz hem kapatabiliyorsunuz. Gayet iyi. Bir de aracın üstü kapalıyken nasıl göründüğüne bakalım. Hiç fena değil. Kaç saniye olduğuna siz videonun altındaki süreden bakabilirsiniz. Aracı bu şekilde kullanırken kabrio bir araç olduğunu hissetmiyorsunuz. Çünkü gerçekten çok iyi bir yalıtımı var. Bunu gün içinde kullanırken yüksek hızlarda da deneyimledim ve gerçekten yüksek hızlarda bile rüzgar sesini kabine almıyor olması bence övgüyü hak ediyor. Tabii kabrio otomobillerin sorunlarından bir tanesi de üstü açık olduğu için tabii burulma direnci biraz daha düşük oluyor. Yani otomobiller pek rigid olmuyorlar. Fakat C serisinde kabrio yapılacağı düşünülerek zaten sedan versiyondan başlayarak çok sağlam bir altyapı geliştirmişler. O nedenle bu aracın rigiditesi gerçekten çok yüksek. En ufak bir burulma bile hissetmiyorsunuz sağlam hızlı girdiğiniz virajlarda bile. Eğer aracın üstü kapalıyken nasıl olduğunu gördüysek ben artık tekrar üstünü açıyorum. Çünkü bana sıcak gelmeye başladı ve bu güçlü motorun sesini şu anda çok iyi duyamıyorum. O yüzden en iyisi bence üstünü açalım ve o rüzgarı suratımızda hissedelim. Tatam. Tabii kabrio otomobil kullanmanın bazı sıkıntıları var. Mesela bunlardan bir tanesi de yüksek hızlara çıktığınız zaman içeride çok fazla türbülans oluyor ve konforlu bir şekilde seyahat edemiyorsunuz. Mercedes bunun için patentli bir tane ürün geliştirmiş. Bunun adı Air Cap diye geçiyor. Yani hava şapkası diye bunu Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu ön camın hemen üst bölümünde bulunan parça yukarı kalkıyor ve arkada da bir tane deflektör var. O da elektrikli olarak yukarıya kalkıyor. Siz bu esnada otomobilin bütün camlarını kapattığınız zaman hava içeriye girmiyor ve sizi rahatsız etmiyor. Bunun nasıl olduğunu size hemen göstereyim. Bir kere önce camlarımızı kapatalım. Sonra da burada hemen tavanı açma düğmesinin yanındaki düğmeye basarak zaten arkada onun çıkmış olduğunu görüyorsunuz. Burada ön tarafta da bir tane parça yükseldi. Ve şu anda içerisi biraz evvele kıyasla çok daha sakin ve durgun. Kabrio kullanmanın bir diğer sıkıntısıysa buradaki klimayı, kaloriferi ne kadar yüksek çalıştırırsanız çalıştırın boynunuz üşüyebiliyor ve baş ağrısı yapabiliyor size. Mercedes bununla alakalı bir geliştirme yapmıştı daha önce de. Diğer Mercedes kabriyolarında da bu kullanılıyor. Bunun ismi Air Scarf diye geçiyor. Yani hava eşarbı diye Türkçe'ye çevirebiliriz bunu da. Normalde bu kafa başlıklarının arkasından sizin boynunuza sıcak bir hava üflüyor ve tahmin edemeyeceğiniz kadar konforlu bir şekilde seyahat edebiliyorsunuz aracın üstü açık şekilde. Fakat ne yazık ki ben AMG versiyonunu kullandığım için bu araçta AMG'nin geliştirmiş olduğu spor koltuklar var ve Air Scarf opsiyonu bu araçta ne yazık ki sunulmuyor. O yüzden umarım bu videoyu çektikten sonra yarın boynum ağrımaz veya hasta olmuş olmam diye ümit ediyorum. Çünkü sonuçta bu araçla sabahtan beri birlikteyim ve yaklaşık 150-200 kilometre yol yaptım. Keyfime diyecek yok, tamam bunu kabul ediyorum ama hasta olmak da istemiyorum. Yakıt tüketimine değinmedin dememeniz için ondan da bahsedeceğim size ama yani bu aracı kullandığım süre boyunca gerçekten çok performanslı, çok agresif bir şekilde kullandım. O nedenle doğru bir tüketim kesinlikle olmayacaktır ama 20 litrelerin altına düşmediğini söyleyebilirim. Tabii siz bunu sakin, efendi kullanırsanız, en başta söylediğim gibi bir sakin kedi gibi kullanırsanız o esnalarda kesinlikle yakıt tüketimi daha makul olacaktır. Ben artık camları indiriyorum. Air Cap'i de devreden çıkartıyorum. Aracı tekrar en keyifli hali olan yarış moduna alıyorum. Spor egzoz zaten devrede ve bu aracın keyfini sürmeye devam ediyorum. Görüşmek üzere. İnanılmaz değil mi şu ses? İnanılmaz. Muazzam tutunuyor yola, muazzam.
Peki sıfırdan 100 km hıza 4.1 saniyede çıktığını söylemiş miydim? 50, 70, 80, 90, 100. Ben takip edemedim dijitalde.